I told you all that I was the greatest of all time. Usain Bolt, dünya şampiyonu. İnanılmaz bir rekor. Naim Süleymanoğlu. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. Tanju Çolak, 80'lerin ikinci yarısında Türkiye'de kalabalıkların kralıydı. 90'ların ortasında devrilirkense kendi yarattığı karanlıkta kimsesiz ve bir başınaydı. 1994'te futbolu bıraktığında da golleri, apoletleri, tacı, altından ayakkabısı değil, kaçakçılık cezası, mafya bağlantıları, silahı ve pek tabii hülyasıydı onu tanımlayanlar. 70'lerin başında Karadeniz'in tam ortası Samsun'da yaşayan sıradan bir ilkokul öğrencisi. Okul biter, Samsun'dan Bafra'ya, Bafra'dan dedesinin traktörüyle köye. Her yılın 3,5 ayı orada geçerdi. Köyde karpuz çapalayan, tütün dizen, çobanlık yapan o çocuğun günün birinde Monaco Prensi ile birlikte kameraların karşısına geçip poz vermesi ancak Türk filmlerinde gerçekleşebilirdi ki Tanju'nun hayatı da başından sonuna tipik bir Türk filmiydi zaten. Hızlı geçen çocukluk, kurulan hayaller, bir hedef uğruna gösterilen onca azim, başarı, şöhret, daha çok başarı, aşk, ihanet, düşüş, hapis ve kaybediş. Hikayesi Samsun Yolspor'da başladı Tanju'nun. Okul ve futbol birbirinin alternatifi gibiydi ve okulda ne kadar başarısızsa futbolda misliyle acısını çıkarıyordu sanki. Sonra karar günü geldi. Aynı gün iki farklı yola açılan iki kapı. Cebindeki üniversite sınavına giriş belgesini buruşturup çöpe attı ve genç milli takımın kampına katıldı. Bu adanmışlık 1980'lerin başında ismini gazete sütunlarına taşıdı. Genç milliler tek golle kazandı başlıklı haberlerin altında "Gol Tanju" yazıyordu. Genç milli takımdan sonraki adım şehrin asıl kulübü oldu. Çiftlik sporla başlayan, Samsun Yolspor'la devam eden serüvende sıradaki durak Samsunspor'du. Yavaş yavaş isim yapıyordu artık. Her şey yolunda giderken bir İstanbul deplasmanında stada giren Galatasaraylı Bülent Alkılıç'a gösterilen ilgiyi gördü. Bir yanda adım başı imza veren Bülent, bir yanda sessiz sedasız yürüyen Tanju. Daha çok fırın ekmek yemem lazım dedi, öyle de yaptı. Alt adalelerini geliştirmek için kumsalda çalıştı. Tren raylarının üstünde denge kursları yaptı. Gerd Müller'in gol vuruşlarıyla dolu Betamax kasetler getirdi ve her antrenman sonrası sahada kalıp onu taklit etti. O ünlü kafa vuruşları, yarım voleler, röveşatalar hepsi işte tam da bu dönemde gelişti. Tanju'nun ceza sahasında buluştuğu topları filelere göndermekteki kadar başarılı olduğu bir diğer konu da kendine bir hedef koymak ve hayaller kurmaktı. Sonunu getiren 3 hayalinden önce aslında bir tek hayali vardı. Gollerini Galatasaray için atmak. Daha bu hayalini gerçekleştirmeden kendine yeni hedefler koyacaktı. En çok milli olma rekorunu Fatih'ten, milli formayla en çok gol atma rekorunu Lefter'den ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu Metin Oktay'dan almak istiyorum. İşe kral olmakla başladı. 15-20 gollerle krallık tacının alındığı dönemlerde Samsunsporlu bir oyuncu çıkıp 33 golle çıtayı bambaşka bir yere koymuştu. Bununla da kalmamış, lige yeni çıkan takımını sezon sonunda üçüncülüğe taşımış, Alman Bayer Uerdingen'in radarında olduğu dahi konuşulmuştu. Tanju ertesi yıl gerçekten de yurt dışına çıktı çıkmasına ama France Football dergisinin geleneksel ödül töreni içindi bu yolculuk. Hollandalı Marco van Basten ve Sovyet Oleg Protasov'un ardından Avrupa'nın en golcü oyuncusu oydu. Attığı 33 gol ona bronz ayakkabı kazandırmıştı. Oysa sadece 2 yıl sonra tekrar buraya gelecek ve Maradona'nın da bulunduğu salonun esas adamı olacaktı. Bunun için önce tacını bir sezon daha koruması, ardından nihayet Galatasaray'a transferi gerekti. Kolay da olmadı transferi, talibi çoktu. Galatasaray yöneticisi Ergun Gürsoy ve idari menajer Ali Yavaş tarafından Adapazarı kavşağından alınıp yata bindirilerek Marmara'ya açıldı önce. Daha yattayken 100 milyon lira avans aldı. Bu, o güne dek futboldan kazandığı paranın 35 milyon fazlasıydı. Önce Çeşme açıklarında saklandığı sanıldı. Daha sonra ortaya çıktı ki bütün gazeteciler onları Çınarcık, Marmaris, Bodrum ve Çeşme'de ararken
İçinde bulunduğu yat Heybeliada ve Büyükada arasında gidip geliyordu. Tanju, merak etmeyin ben sizi yarı yolda bırakmam, kimseye benzemem dediyse de Ergun Gürsoy ben sana güveniyorum ama yine de tedbir alalım yanıtını verdi. Saklandıkları Kalamış yakınlarında resmi imza atıldığında hala yattan inmemişlerdi. Tanju'nun Samsun'da kurduğu hayaller bir bir gerçekleşiyordu. Çocukluk hayali tamamdı. Galatasaraylıydı artık. Meşhur 3 hayalinden ilkine de henüz Samsun'dayken ulaşmış, güzel bir spor arabanın sahibi olmuştu. Bir diğer hayali ise beğendiğin aktris kim sorusuna verdiği yanıtta gizliydi. Evliyim, mutluyum. Ancak beğendiğim kadınlar da var. Aktris olarak Burçin Orhon ve Hülya Avşar'ı beğeniyorum. Benim gözüm sende. Tesadüf o ki Tanju'nun Galatasaray'a geldiği 1987-88 sezonunda Türkiye Ligi'nde de puanlama sistemi değişti. Galibiyetler artık 2 değil 3 puan değerindeydi. Bu da Mustafa Denizli gibi hücum oynatan hocaların ve Tanju gibi golcülerin önemini artırmıştı. Bu 3 puan uygulaması sence yararlı mı? Yararlı. Galatasaray fırtına gibi girdiği o sezonu adeta domine etti. Tanju ve 5. golü Galatasaray'ın. Tanju ve ligdeki 14. golü Tanju. Tanju'nun mükemmel vuruşu. Galatasaray lider Tanju Kral. Ligin ilk yarısını en çok galibiyet elde eden, en çok gol atan ve en çok puan alan Galatasaray lider bitirdi. Galatasaray takım bana göre hem geniş kadrosuyla hem kalitesiyle şampiyona layık bir takımdı. Beşiktaş'ın gelen beraberlik haberi üzerine Galatasaray 1987-88 futbol mevsiminde 8. defa şampiyonluğu yakalıyor. Galatasaray şampiyonluğu garantiledikten bir hafta sonra Adana Demirspor deplasmanına giderken maçtan çok Tanju'nun muhtemel rekoru konuşuluyordu. Öyle ki rekorun eski sahibi Metin Oktay maçı izlemek için Adana'ya gelmişti. Tanju'nun rekor için 2 gole ihtiyacı vardı. Önce ilk yarıda harika kafa gollerinden biriyle rekoru egale etti. Tanju kafa içeride top. Evet gol. Ardından ikinci yarının başlarında Rambo Yusuf'un büyük jestiyle hayatının en kolay ve en unutulmaz golünü attı. Yusuf kaleciyle karşı karşıya. Şut ve kaleciden dönüyor yine Yusuf ve Tanju'ya bıraktı. Tanju golünü atıyor. Galatasaray'da büyüyen ve Avrupa'nın zirvesini zorlayan futbolcu Tanju bugün 2 gol birden attı ve 39 gole ulaşırken Türk futbolunda 25 yıldır kırılmayan bir rekoru da böylece kırmış oldu. Rekor bir yana altın ayakkabı için de yeterliydi. 39 gol. Hem Galatasaray'a hem kendisine mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Maçtan sonra Metin Oktay canlı yayında tacını Tanju'ya devrederken yıllar önce masasında oturduğu Eşref Şefik'in kendisine verdiği nasihati de halefine emanet etti. Eşref Şefik bana bir gün demiştir ki şöhreti, parayı, sevgiyi, iktidarı, silahı taşımak çok zordur. Yani Tanju'ya da bir abi olarak bunları tavsiye ediyorum. En büyük fizik hedefimiz Avrupa. Artık Galatasaray yeniden toparlanmış, yeniden Avrupa'ya yelken açıyordu. İlk turda Rapid Wien aşıldı. Prekazi, falsolu, şut ve gol! Şut ve gol Tanju! Kral durdu burada. Pozisyonu Cüneyt, şut ve gol! Cüneyt topu havaya yolluyor ve durumu 2-0 yapıyor. Ulaşmayı bitiriyor ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray ikinci turda. İkinci turun ilk maçı 26 Ekim 1988'de İsviçre'de oynandı. Rakip Neşaten'di. Sizlere hepimizin istediği bir sonucu buradan ulaştırmak istiyorum ve karşılaşmaya başlayan Bilsen yakın tarafa doğru arkaya sekti kafa ve top ağlarda gol. Lütfi top ağlara yollayan futbolcu. Bu arada oyun alanının kenarında oyun devam ediyor ama hakem Simovic ikinci hamle ve top ağlarda. Ve top ağlarda. Lütfi tehlike. Ve Kastel Simovic kurtarırsa kurtarır, kurtaramıyor. ve hakem 90 dakikaya bitirdi değerli seyirciler. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur 1. maçında Galatasaray maç demeyeyim de belki turu maç bittikten sonra kaybetti.
Oyuna konuk takım Samax başlayacak. 15 gün önceki ilk maçı 3-0 kazanmıştı ve büyük bir avantajla sahaya çıkıyor Samax. Ve ilk düdük hakem Şenyu'dan. Uğur ceza sahasında ve gol! Uğur ceza sahasına, şut ve gol! Tanju içeride pozisyon arıyor. Kale boş ve gol! Gol Uğur'dan! Arif geldi sağ tarafa, Tanju ceza sahasında ve gol! Gol! Tanju! Kale boş arkaya, gol pozisyonu ve gol! Gol! Tanju durumu 5-0 yapan gol atıyor. Galatasaray çeyrek finalde değerli seyirciler. Galatasaray 3-0'lık yenilginin rövanşında Nöşetel Samax'ı Ali Sami Yen stadında 5-0'la devirirken 3 golün yanında Tanju'nun ismi yazıyordu. Galatasaray yabancı bir takımı 5-0 yenmişti. Bu hangi takımdı? Neşetel. Peki golleri kim atmıştı? Tanju Uğur. Tanju 3 tane attı. O gün biraz yorgundu. Akşam gezmiş Aganigi. Yoksa 5 tane atardı. 2 tane de Uğur attı. 1 Şubat 1989 günü Kral altın ayakkabısını almak için Monaco'daki ödül törenine katıldı. Maradona, Van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit gibi dünyanın en büyük futbol yıldızlarının davetli olduğu gecenin başrolünde o vardı şimdi. Avrupa'nın gol kralı Tanju Çolak ödülü altın ayakkabıyı bu gece alıyor. Monte Carlo'dan canlı yayınlayacağımız tören başlamak üzere. Kasetlerini izleyerek, kendisini taklit ederek büyüdüğü Gerd Müller ona ödül vermek için salondaydı. Hayatı boyunca karşısına çıkan bütün rakiplerine kendi bildiği dille, golle cevap vermiş ve bu noktaya gelmişti. Ancak o gece tanımadığı bir rakiple, yabancı dil engeliyle karşılaşacaktı. You speak English, right? A little bit, what, French, German? Oh, how can I, you are... Aldığı övgüler, Fransızların "bu muymuş kral" temalı alaycı yorumları ve Türklerin "rezil etti bizi" sitemlerinin arasında seçilemiyordu bile. Yoksa kral artık çıplak mıydı? Hayır değildi de takım elbise üzerinde durmuyordu işte. Tam bir ay sonra 1 Mart 1989'da Tanju bu kez Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finali ilk maçı için Monaco'daydı. Seyircilerimize bir gol sözü verebilecek misin? Alacağım toplara bağlı. Galatasaray, Monaco maçının başlamasını bütün ülkede olduğu gibi İstanbullularda büyük bir heyecanla bekliyorlar. Günün erken saatlerinden itibaren İstanbul'un evleri, sokakları, caddeleri sarı kırmızılı bayraklarla süslendi. Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük başarısına adım adım yaklaşırken heyecanı korktu. Karşılaşma saatine az bir süre kala İstanbullular evlerine çekildiler değerli seyirciler. Seyirciler, Ankara'da bir kahvehanedeyiz. Çok heyecanlıyız. Titriyorum yani. Rapid Viyen'i eledik. Nöşetel'i eleyemediler, eledik. Hakkımız. Efendim Galatasaray'dan mutlaka bir galibiyet bekliyoruz. Galatasaray va engager avec Kolak et Yugur. Ve maç başladı. Uğur. Wenger görüntüde, Arsene Wenger, Monaco teknik direktörü. Şimdi Uğur. Sol tarafta boşluk var. Frekazi. Tanju boşta ve gol! Ve gol Tanju! İşte kral Monaco'da. Evet, 1-0 öndeyiz. 19. dakika. Tek gollü deplasman galibiyetinin ardından rövanş Galatasaray'ın cezası nedeniyle Türkiye'de değil ama en kalabalık Türk nüfusuna sahip Alman şehri Köln'de oynanacaktı. Bu sırada ana vatandaki herkes tek yürek olmuş, ülke tarihinin o güne kadarki belki de en kritik maçına kilitlenmişti. Galatasaray Monaco maçına 6 gün kala Ankara'daki Federal Alman Büyükelçiliği Galatasaray taraftarlarının hücumuna uğradı bugün. 3 gündür bize vize vermiyorlar. Evet, şu anda Köln Müngerstofer stadına Galatasaraylı taraftarlar gidiyorlar. Nereden geliyorsun? Biz Duisburg şehrinden geliyoruz. En büyük Dilma başka dünya. Yurtta da heyecan ve coşku Köln'den farklı değil sayın seyirciler. Türk futbolu için gerçekten tarihi bir gün. Avrupa Kupası'nda yarı finalde bir Türk takımının görme şansımız var.
Evet, bu maç Galatasaray'ın değil değerli seyirciler, Türkiye'nin maçı. Bu Danimarka'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan, İstanbul'dan buraya akın eden bütün Türklerin maçı değerli seyirciler. Ve ilk düdük karşılaşma başladı. Atak yapamıyor Tanju, çünkü düşürüyor. Adeta tutuyor onu. Ve Galatasaray bir serbest vuruşlar kazanıyor. Tanju'yu nasıl durduracaklarını, kelimenin doğrusunu söylemek gerekirse bulamıyor Monaco savunması. Ceza sahasında Uğur, Tanju, Prekasi vuruyor ve gol, ve gol, ve gol, ve gol! İşte gol, işte gol! Bravo Prekasi, bravo Prekasi! Muhteşem bir gol, muhteşem bir vuruş! Gol, gol, gol! Ne kadar sevinçliyiz! Hakkınız, sizin hakkınız değerli seyirciler! İçeriye doğru tehlike var, tehlike var! Top ağlarda, top ağlarda, top ağlarda! Beklenmedik gol yedik şimdi. 1-1 oldu, inşallah eleyeceğiz. Bizim saatimize göre bir dakikalık bir zaman geride kaldı. Galatasaray yarı finalde. Ağlamak istiyorum. Galatasaray yarı finalde. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa kupaların 30 yıllık tarihinde bir Türk takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finalde. 15 yıl önce Monaco'da Tanju'nun golüyle 1-0 kazandığı karşılaşmanın başında Galatasaray 1-1 berabere kalıyor ve Avrupa'nın 1 numaralı kupasında yarı finale giden takım oluyor. Galatasaray Avrupa'nın 4 büyüğünden biri. Zannediyorum siz de biliyorsunuz, bu sene biz ligde istediğimiz başarıyı elde edemedik. Tabii bunun değişik sebepleri var. Evet. Galatasaray Avrupa kupalarında tarihinin en büyük başarılarına koşarken Türkiye Ligi'nde işleri iyi gitmiyordu. 14 yıllık hasretin ardından üst üste 2 şampiyonlukla yetinemeyen taraftar, teknik direktör Mustafa Denizli'ye büyük tepki gösteriyordu. Monaco'daki ödül töreninden bir hafta önce şöyle söylüyordu Tanju'nun transferini gerçekleştiren Ergun Gürsoy. Tanju kamptan sürekli Hülya Avşar'ı arıyor. Bu iş artık sıkmaya başladı. Bu adam kendini Maradona mı sanıyor? Hülya bu bütün gösterişli kariyerin tam ortasına bomba gibi düşmüştü çoktan. Hem de ne düşüş. Ve Tanju Fenerbahçe ile 800 mark ve bir villa karşılığında 2 yıllık mukavele imzaladı. Dışarıda bazı Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a gol atılmazsa Fenerbahçe olunmaz diyor. Ne diyorsun? Katılıyorum. Doğru söylüyor. Peki Tanju'ya sormak istediğin bir şey var mı? Var. Sor bakalım. Niçin çok çalışıp kadroya giremediğini soracaktım ben. Eski oynadığı oyunu oynamıyor. Neden karısını aldatmaya gerek duydu yani? Ne zaman kendini futbola vermeye başlayacak? Silah taşıması uygun mudur diye bunu Tanju Bey'e soruyor.